Herkese merhaba. İkinci bölümde ayakkabı, bacakları ve gövdesiyle devam ediyoruz. Yine sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkama 8 tane sık iğne yapacağım. Ayakkabıyla başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sıramı kapadım. İlk sık iğneme battım. Burayı kaydırmayla kapattım. Yine koyalım işaret ipimizi. İkinci sırada bütün sık iğneleri çift batarak devam edeceğim. 8 tane sık iğne yapmıştık. Bu 8 sık iğnenin hepsine çift batıp 16 sayısına ulaşacağım ikinci sıramın sonunda. Hepsine çift batıyorum. Evet. Şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Bir sık iğne ile başlıyorum. Bir çift. Bir sık iğne. Bir çift. Sıra sonuna kadar 8 kere bu işlemi tekrarlıyorum. İşaret ipimin olduğu yere kadar 24 adet sık iğne sayım olacak sıra sonunda. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. 2 sık iğne, bir çiftle devam edelim. 1 2 sık iğne, bir çift. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir çift şeklinde devam edelim. 6. sıramızda da 4 sık bir çift yapacağız. Bundan sonra da 4 tek bir çifte kadar devam edeceğiz. 3 tek bir çifte kadar devam edeceğiz. Burası 4. sıramızdı bizim. 5. sıramızda 3 sık iğne bir çift. 6. sıramızda da 4 sık bir çifte kadar devam edelim. 5. sıramızda 40 sık iğnemiz. 6. sıramızda da 48 sık iğne sayımız olacak. 4 sık bir çifte kadar arttıralım. 7. sıramıza geçiyoruz. Arka loblardan alıyoruz 7. sıramızda. Normalde şöyle sık iğnelerimizi alıyoruz ya. Bakın bunun bir ön lobu var. Şöyle şu ön kanadı. Bir de arka kanadı var. Biz arkalarından alarak sık iğnenin 48 adet bu sırada sık iğne yapacağız. Arka taraflarından alıyorum bakın. Sık iğnenin arka loblarına batarak. Bu şekilde 48 adet sık iğne yapalım. Devam edelim. Bakın bu şekilde arka loblardan aldığımda şöyle bir çizgi. Bu ayakkabının yukarı çıkış ayrıntısı oluyor. Aynı zamanda şimdi 8. sırama geçiyorum. 8. sıram 11. sıramda dahil. Hiçbir eksiltme, arttırma yok. Düz bir şekilde öreceğiz. 8, 9, 10, 11'de dahil. 48 sık iğnesini koruyacağız. Bu koruyacağız dediğim yani 48 48 adet sık iğne olacak her sırada. Ben bugün biraz fazla hata yapıyorum konuşurken, kusura bakmayın. Bu şekilde 8'den 11. sıramda dahil devam edelim. Evet. 8, 11. sıramda dahil düz bir şekilde ördüm. Şimdi ayakkabının eksiltme kısmına geçiyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltle başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir eksiltme yaptım. Yine bir sık iğne, bir eksiltme. Tekrar bir sık iğne, bir eksiltme. Bu üçüncü. Bir sık iğne, bir eksiltme. Dördüncü. Bir sık iğne, bir eksiltme. Beşinci. Bir sık iğne, bir eksiltme. Altıncı. Bir sık iğne, bir eksiltme. Yedinci. Yani bir sık iğne, bir eksiltme işlemini 7 kez uyguladım.
Bunu tariflerde bir sık iğne bir eksit parantez içinde üstünde 7 sayısını görürseniz 7 kere bu işlemi tekrarlayacağınız anlamına gelir. Bir sık iğne bir eksiltmeyi 7 kere tekrarladım. Şimdi 27 sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. 27 sık iğnemi sıra sonunda zaten denk gelecek. Örelim. Bu sıramızda 41 tane sık iğne sayımız olmalı. 12. sıramızda. Şimdi 13. sıramıza geçiyoruz. 8 kez eksiltme işlemi yapıyorum arka arkaya. Bu birinci eksiltmem. İkinci eksiltmem. Üçüncü eksiltmem. Hep 8 kere eksilteceğiz. Dördüncü eksiltmem. Bir de burada sıkı tutun. Şu şekilde bakın. Beşinci eksiltmem. Şu şekilde yapın ki şuraları açılmasın. Altıncı eksiltmem. Yedinci eksiltmem. Ve 8. eksiltmem. Şimdi kalan 25 sık iğneyi örüyorum. 33 tane de sık iğnem olacak bu sıra bitiminde. 25 tane sık iğnemi de sıra sonuna denk geliyor. Örelim. Evet, şimdi geçiyoruz 14. sıramıza. Şu şekilde böyle büzük olur. Burası doldurulunca düzelecek. Endişe duymayın. İşaret ipimi çıkarttım. 14. sıramdayım. 5 kez eksiltiyorum şimdi. Buralarda sıkı tutun. Yani sıkı örün ki, çünkü yan yana eksilttiğiniz için boşluk kalmasın. Birinci eksiltmem. Daha bakın sıkı tutuyorum. Ve bitiminde şu şekilde yapın. Şöyle ipinizi sıkın. İkinci eksiltmem. Üçüncü eksiltmem. Dördüncü eksiltmem. Ve beşinci eksiltmem. 5 kere eksiltme işlemi yaptım. Sıkı ördüm burayı. Bakın hani böyle boşluk kalmaması için. Şimdi 10 tane sık iğne sayın. 10 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şurada bir eksiltme yapıyorum. 10 sık iğneden sonra bir eksiltme yaptım. 11 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bitiminde 27 adet sık iğnem olacak. 11 tane de sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Devam edelim. 15. sıramıza geçmeden içerisini dolduralım. Şu kısmını dolduralım. Bakın şimdi oradaki kabarıklık, o büzüklükler gidecek. Çok sıkı doldurun. Şu ön kısma doğru ittiriyorum iyice elyaflarımı. İyice daha da dolduracağız tabii ki. Şimdilik orada bir hani zorlanmamanız için bu sırada doldurmanız önemli. İçerisine iyice doldur. Bakın bu şekilde daha düzgün durdu. Şimdi devam edelim. İçerisini iyice doldurduktan sonra 15. sıramıza geçiyoruz. 3 tane eksiltme yapıyorum arka arkaya. Birinci eksiltmem. İkinci eksiltmem. Üçüncü eksiltmem. Altı tane sık iğne yapıyorum. 1
2 3 4 5 6 eksiltme yaptım. Bir eksiltme yapıyorum 6 sık iğneden sonra. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha eksiltme yapıyorum. Kalan 10 sık iğneyi örüyorum. Ne yaptım? 3 eksiltme arka arkaya 6 sık iğne, 1 eksiltme, 1 sık iğne, 1 eksiltme, 10 sık iğne. 22 tane de sık iğne olacak. 15. sıramın sonunda 10 tane sık iğneyi de örelim, devam edelim. 16. sırama geçiyorum. 16. sıramdan 17. sıramı da yani 2 sıra düz öreceğim. 22 adet de sık iğne sayımız vardı. Şimdi bu 22 sık iğnesini koruyarak 2 sıra düz örün. Hiçbir eksiltme arttırma yok. Şu eksiltme yaptığınız yerlere geldiğinizde biraz sıkın. Sıkı örün. 16 ve 17. sıramı hiçbir eksiltme arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyorum. 19. sıramızı da örelim, bir sıra düz atladım. Bir sıra daha düz örün. Yani 17, 18, 19 olacak. Bir sıra daha düz örüyoruz. 19. sıramızı da düz örelim. Bu arada kusura bakmayın lütfen. Yani 3 sıra düz örmüş olacağım. Sıra sonuna kadar gelelim. Burada sarı ipimizi artık keseceğiz. Bitirdim. İpimi şöyle bir uzun tuttum biraz. Çok kısa tutun iplerinizi. Gizlediğinizde saklamanız kolay olsun ve ip çıkmaz o zaman. Şöyle biraz uzun tuttum. Hani çok fazla da değil. Buradan şimdi hemen yandaki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde. Bu sefer ayakkabı giydirilip çıkarılır olmayacak. İpek bebeğim de o şekildeydi de bunu da sabit yapıyorum. Buradan da güzel bağladım, düğümledim dibinden. İpimi şöyle içeride tutuyorum. Yine biraz dolduralım. Böyle bittikçe boşluk kaldıkça doldurun. Bütün çalışmalar için geçerli. İçeri doğru da biraz daha şöyle bakın ittiriyorum. Ayakkabının ön kısmına doğru. Şimdi beyaz ipimizi alalım. Beyaz ipimizle artık bacaklarının yapımına geçelim. 19. sıramıza geçiyoruz. Beyaz ipimi aldım. Tığıma bir sabitledim önce. Ayakkabının en arka kısmından, topuk kısmından başlıyorum. Ama yine bakın şu şekilde değil de arka kanadını alıyorum sık iğnenin. Buraya 22 adet sık iğne yapıyorum. Arka loplardan alarak başlangıç yerime kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. 22 adet sık iğnem oldu. Bakın işaret ipimi koydum. Hiç renk geçişi yapmadık burada. Pardon, bir sık iğnem daha kalmış arada, ona da batalım. Alıyorum ipimi. Burada bir süsleme yapacağımız için zaten burası kapanacak. Şimdi yine beyaz iple sadece devam ediyorum. Ama böyle hani direkt sık iğneye batarak devam ediyorum. Burada şimdi bir sık iğne yapın. Yaptım. Yanına hemen bir eksiltme yapın. Sayımızı 21'e düşürelim. Bir eksiltme yaptım. Şimdi devam ediyorum. Tekrar dönerek sık iğnelerle. ...21 tane sık iğnem olacak. Burada bir eksiltme yaptığım için. Bir de en sonda bir eksiltme yapacağız. Şimdi pardon, 21'de. Şimdi devam edelim. ...20 sayısına düşürmek için yapıyorum bunu. Bir eksiltme en başta yaptım. Devam ediyorum sık iğnelerle. Hiçbir eksiltme arttırma şu an yok. En sonda bir tane daha eksiltme yapıp sayımızı 20'ye düşüreceğiz. Şimdi bakın 2 tane kaldı ilmeğim. O 2 ilmeğimi de kesiyorum.
Bu şekilde beyazın ikinci sırasını bitiriyorum. Artık bizim 20 tane sık iğnemiz kaldı. İşaret ipimi çıkarttım. 20 tane sık iğne sayısını koruyarak 21. sıram ve 43. sıram dahil beyaz ipi düz bir şekilde öreceğim. 21. sıramdan 43. sıramda dahil. İpimiz için beyaz ipimizi bir çıkaralım ama kesmeyin tabii ki, devam edeceğimiz için. Sarı ipimizi alalım. Sarı ipimizi şöyle çok kısaltmadan şu kısmını hemen geçirdim tığıma. Yine en arka kısımdan başlıyorum. Bakın biz beyaza geçerken ön lobtan almıştık. Arka lobtan almıştık. Şu ön loblarımız şöyle kaldı. Şimdi oraya bir süs yapıyoruz. Geçiriyorum hemen sık iğnenin ilkine. Buraya bütün görmüş olduğunuz şu kalan sık iğnelere batarak sık iğne yapıyorum. Şunlara batıyorum bakın. İpimi geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğneye battım. Bu şekilde etrafını dönüp şuraya kadar gelelim. Orayı da bağlamayı göstereyim. Daha sonra beyaz yeri örelim. Şu ayrıntı olan yerde, bakın bu beyaza geçtiğimiz yerde de hiçbir farklı işlem yapmıyorsunuz. Sık iğneleri yine sırayla batıyorsunuz. Şu ön noktalara. Şu ipim, eğer bu ipinizde sıkı düğüm yapmadıysanız bu başınıza gelebilir. O yüzden ben şimdi içeriden çıkartıp yeniden sıkacağım, düğümleyeceğim. Bakın bu sarı ipimi şöyle güzel çektim. Oraya yine düğümleyeceğim arkadan. Bol alma olursa yine tekrar çıkartıp oradan düğüm atın. Yine hemen bakın altına geçiyorum, devam ediyorum. Orası düzelecek zaten. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Bakın bir farklılık olmadı. Hem düzelmiş oldu orası. Bu şekilde devam edeceğiz. En son yerime geldim. Şurada bir tane daha var. Oraya da battım. İlk yapmış olduğum yer şurası bakın. Hemen onun da üstüne batarak kaydırma CC ile kapatıyorum burayı. Kaydırma yaptım. İpimi biraz uzun bırakıyorum yine. Neden bu ipleri biraz uzun bırakıyorum? Daha rahat arkada temizleyebilmek için. Bir başlangıç ipim, bir en sondaki ipim kaldı. Şimdi hemen içeriden tığımı dibinden çıkarıyorum ipin. İçeri doğru çekiyorum. Yine bu ipimi de aldım. Bunu da tam olduğu yerden çıkartıp içeri doğru çekiyorum. Şu beyaz ipim biraz karıştırdı. Bunu burada yaparsanız daha temiz oluyor. O yüzden böyle gösterdim. Şu işaret ipini bir çıkaralım. Kafanız karışmasın. Şimdi sarı ipleri içeriden çıkarttım. Bakın bu şekilde, öyle kötü bir görüntü olmuyor. Bu iki ipi de düğüm yapıyorum ama sıkı sıkı böyle bir 2-3 tur yapın, dibinden düğümleyin. Yani çekin şöyle, ipiniz dibine kadar gitsin ki açılma olmasın. Gene bir tur daha düğüm yapıyorum. Güzelce çektim. İpleri içeriye gizledim. Bu şekilde bakın. Bir ayrıntımız oldu. Botumuzun süsleri. Bacaklarımızın beyaz kısmı 23 sıra olacak. 21. sıradan 43. sıramda dahil 20 tane de sık iğnemiz vardı. 43'e kadar, yani 23 sıra örmüş olacağım. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. İki bacağımızı ördük. Önce beyaz ipimi sabitledim tığıma. Şu şekilde bacağı kıvırdığımda ön kısımda
o şekilde değil de şöyle de yapabilirsiniz. İkisini yan yana tutarsınız. Tam ortalarını bulursunuz. Bunu buldum. Şimdi önce bacağın birine sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sonra diğerini de şöyle tuttum. Bunun da tam ortasını bulup geçirdim. Kaydırma yöntemiyle buraya iki bacağı birleştirdim. Şimdi işaret ipimizi koyalım. Burası bizim sıra başımız olacak. 20 sık iğne bu bacağımda vardı. 20 sık iğne de bu bacağımda vardı. 20 sık iğne bacağın etrafını dönüyorum. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 2, 13, 14, 16, 17, 18, 19, en son şu diptekine de batıyorum. 20 tane sık iğne bir bacağı yaptık. 3 tane zincir çekmiştik. 3 zincirin üzerine de sık iğne yapıyorum. Bir, iki, şu ipimizi şöyle içeri doğru. 3 sık iğne yaptım. Şimdi yine 20 tane sık iğne diğer bacağın etrafından döneceğim. İpiniz varsa böyle benim gibi onu da içeride yürütün. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 1, 12, 3. Burayı hiç kırpmıyorum anlaşılsın diye. 14, 5, 6, 17, 18, 20 tane de bu bacağı sık iğne yaptım. Şimdi 3 sık iğne de önden bu 3 zincir çektiğim yerden atıyorum. Burayı biraz sıktırın, bolluk kalmasın orada tam geçişlerde. 2, 3. Burası artık bizim sıra başımız. İpimizi çıkarıp bu şekilde gövdede ikinci kısma geçeceğiz. Gövdenin birinci kısmında 20 bu sık iğnenin etrafından döndüm. 3 zincir çektiğim yere arkadan battım. 20 de bundan dönüp 3 sık iğne de önden çektiğim zincirin üstünden battım. 46 adet sık iğnem olmuş oldu. 20 bunda, 20 bunda 40. 3 önden 3 arkadan zincire battığım için de 6 orası oldu. 46 adet sık iğne sayım oldu. Şimdi bu şekilde etrafını 46 tane sık iğneniz olsun. Eğer 1-2 fazla çıkarsa hiç sökmeyin. Aralarda birer eksiltme ile onu 46'ya düşürün. 13. sırama kadar bu şekilde öreceğim. Hiçbir eksiltme arttırma yapmadan. 46 sık iğne sayısını koruyarak şu an ikinci sırama geçeceğim. 2'den 13. sıramda gövdede dahil düz bir şekilde örelim. 13. sıraya kadar düz bir şekilde ördük gövdemizi. Şimdi burada bir eksiltme işlemi yapacağım. Önden bir eksilteceğim. Sayımı 45'e düşüreceğim.
Hemen önden bir eksiltme işlemi yaptım. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. Sayımız 45'e düşüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Sadece önde bir eksiltme yaptım. Sayımı 45'e düşürdüm. Burası bizim 14. sıramızdı. 15. sıramıza geçeceğiz daha sonra. 15. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. 7 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yine 7 sık iğne öreceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğim. 7 sık iğne bir eksit, 7 sık iğne bir eksit. Şu sonda bir ayrıntı var. Onu da göstereyim. 7 sık bir eksitle devam edelim. Şu sona kadar bir gelelim, o ayrıntıyı da göstereceğim. Bakın 39 yaptım. En son sık iğnemi de eksilttim. Şimdi burada eksiltme yaparken sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Onlar için o ayrıntıyı göstereceğim. Şimdi bir daha eksiltelim. En son sık iğnemizi eksilttik. Bakın eksilttiğim yer zaten şurada bitiyor. Gene ipimi çıkartıp yine buraya sakın batmayın. Şu sıradaki sık iğneye batın. Burası zaten benim eksilttiğim alan. Sıradaki sık iğne olan yerim yanı. Onu belirteyim dedim. Şimdi iki sırada düz örüyoruz. 40 tane sık iğnemiz oldu. 40 sık iğnesini 2 sıra düz örelim. Yani 16 ve 17. sıramızı 2 sıra düz örelim. 2 sıra düz ördük. Bu arada içerisine ördükçe dolduralım. Dediğim gibi hep sıkı bir şekilde ittirerek şöyle parmağımla böyle azıcık doldurmayın. Sıkıca, hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde dolduralım. Bu tavşanın biraz daha büyük. O yüzden gövdesini ben çok büyük tutmadım. Böyle geniş tutmadım. Tombul bir tavşanımız var. Öyle yapmak isteyen bakabilir videolarımın arasında. Şimdi bunun elbisesi olacak. Bu bir kız tavşan olacağı için bunun gövdesi biraz daha dar olacak. Şimdi 6 sık iğne bir eksikle devam edeceğim. Çıkartıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Bu arada küçüldükçe hep ben dolduracağım. Bir tane eksilttim. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir eksit şeklinde devam edelim. 6 sık iğne ile sıra sonuna geldiğim bir eksitle 35 adet sık iğne sayım kaldı. Burası 18. sıramızdı. 19 ve 20'de de yine 35 sık iğne yapacağım. 2 sıra daha düz örüyorum. 35 sık iğnemiz kalmıştı. 35 sık iğne sayısını koruyarak hiçbir eksiltme artırma yapmadan 19-20'de dahil 2 sıra düz örelim. Evet, şimdi kaçıncı sıramızdayız? 21. 2 sıra düz örmüştük. Burada da işaret ipimizi koyup 5 sık iğne bir eksikle devam ediyoruz. 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Bir eksit. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. 30 adet de sık iğnem kalıyor. 21. sıramda. 22 ve 23'ü de 2 sıra daha düz öreceğiz. Bu sıradan sonra 2 sırada düz örün. Devam edelim. Evet, 2 sıra düz ördük. Şimdi 24. sıramızda 4 sık iğne bir eksitle devam edeceğiz. Dört tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 bir tane eksiltme yapıyorum.
Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. 25 adet de sık iğne sayım kalacak. Hep yaptıkça içerisini dolduruyorum. Yani küçüldükçe doldurun. Şimdi 25. sıramızdayız. 3 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 bir eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. 20 adet de sık iğne sayım kalacak. 3 sık iğne bir eksiltle sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, şimdi artık son sıraya geldik. Daha doğrusu üst sırada boyun öreceğiz. Son sıralardayız. Şimdi bakın, burası kaçıncı sıramızda? Unutuyorum da hep bakıyorum böyle. 26. sıramız. Bir tane eksilt yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane sık iğne yapıp bir tane de sonda eksiltme yapıyorum ve sayım 18'e düşüyor. Başta eşitledik sayıyı. Şimdi içerisini sıkıca doldurun. 2 sırada düz bir şekilde 18 sık iğneyi 2 sırada örelim. Yani 27 ve 28. sıramızı da 2 sıra 18 sık iğne hiç eksiltme artırma yapmadan örelim. Gövdemiz bitsin. Biraz hava karardı ama ben şu bölümü bitirmek istiyorum. Böyle bir flash açtım, o yüzden rahatsız etmez umarım. Şimdi şöyle silikon çubuk tabancalar için kullanılan boncuklar var. Silikon çubuklar var. Bunu şu şekilde başa gelecek kadar, başta gövdeyi birleştirecek kadar, şimdi göstereceğim, uzunluğunu kesiyorum. Yani şu şekilde düşünün. Yani gövdenin bir kısmına girecek, bir de başın bir kısmına girecek uzunlukta. Arasında böyle başın düşmemesi için dayanak olacak. Önce biraz şöyle gövdeye doğru. Hatta biraz daha bile kısa olsa olabilir. Onu siz böyle baktığınız zaman, gövdeyle başa monte ettiğiniz zaman zaten anlayacaksınız sabitlendi mi diye. Biraz keseceğiz buradan. Bunlar ziyan olmuyor. Ben gene bunları kullanıyorum. Küçük parçalarımda. İçerisini biraz dolduralım. Şu kalan boşluğu da dolduralım. Daha sonra başımızı dikeceğiz. Pamuk elyafım kalmış biraz. O yüzden bu kısmı o şekilde dolduruyorum. Normalde boncuk silikon kullanın. Başınızın da dolu olduğundan eminseniz şimdi başlayalım dikmeye. Yalnız şu yandaki sık iğneyi iğnenizle bir batarak şurayı bir düzeltelim baştan. Öyle yapalım orayı. Elyaflarımızı da sokalım içeri doğru. Burayı kısaca anlatacağım şimdi. Başınızda da yine varsa boşluk, orayı da doldurun. Bakın bu şekilde geçirdim. Ben ipim uzun olduğu için ipimi çıkartmadım. Ortalayarak bacaklarla tam başın şu şekilde emin oluyorum orta olduğundan. Başın uçtaki sık iğnelerine batıp
önce sabitliyorum. Şöyle bir yaklaştıralım. Bakın alttaki sık iğneye battım. Yanındakinden geçirdim. Burada ipim bu sık iğnede geçik. Oraya batıp yanından çıktım. Başında. Yine ipi geçirdiğim yerden batıp yandan çıkıyorum. Bu şekilde üstteki sık iğneye batıyorum. Bakın ipimi nereden geçirdiysem burada en son buradan geçirmişim. Onu batıp yanındaki sık iğneden çıkıyorum. Ve çekiyorum şöyle ipimi sağlam olsun. Yine altta ipimi geçirdiğim en son kısımdan batıp yan sık iğneye batıyorum. İpim neredeyse en son bakın burada. Oradan battım. Yandan çıktım. Sıkıyorum şöyle güzelce. Alttan da yine aynı şekilde sırasıyla sık iğnelere batmış oluyorum. Bu şekilde etrafını dönerek dikeceğiz başımızı. Aralardan yine doldurun. Boşluğunuz kalmasın. Etrafını dönerek dikelim. Sonra kolları da dikip bitirelim. Baş dikimini bitirdik. Şimdi kollarına geçiyoruz. Yine yandaki sık iğneye batarak şöyle kolunu bir düzelttim. Hep yaptığımız işlem. Şu şekilde boynun 2 sık iğne boyunu örmüştük. Denk gelecek şekilde buraya dikeceğim. Dikerken de bir koldaki sık iğneye batacağım. Bir gövdeye. Uçlardan bir boyuna batıyorum. Bir de kolun ucundaki sık iğnelere batıyorum. Masada benim dikmem gerçekten çok zor oluyor. Şöyle inşallah anlaşılıyordur. Şu uçtaki sık iğnelere batıyorum bakın. Bir de gövdeye batıyorum. Daha sonra bunu buraya dümdüz dikeceğiz. Dikeceğiz buraya. Alttan da şöyle birkaç tutturun. Kolları dikelim. Buradan dikeceğim. Bittikten sonra kaldırıp şuradan birkaç yerden, bunları komple de dikebilirsiniz ama birkaç yerden de buradan tutturup kolları monte edelim. Diğer kolumuz da buraya gelecek. Biraz boynum bakın 2 sık iğne ördüm yerin alt kısmında. Kollarımızı da dikelim. Tavşanımızın ana kalıbı bitsin. Elbisesi kaldı. Süslemeleri kaldı. Onlarla devam edelim. Bu videodan bu kadar. 3. bölümde elbise çalışmasıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.